Onu bazen bir tarikatın kapalı kapıları ardında matematik problemlerini çözerken, bazen de toplumsal baskılara karşı dimdik dururken gördük. Kimilerine göre imkansızın içindeki umut, kimilerine göre ise sessiz bir başkaldırının en genç yüzü. Peki, Zeynep'ten Dila'ya uzanan bu devleşen yeteneğin ardındaki gerçek hikayeyi, çocukluğundan bugüne nasıl bir disiplinle yoğrulduğunu biliyor musunuz? Hazırsanız, Mina Demirtaş'ın ilham veren dünyasına derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Videoya geçmeden önce bizlere like atarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Mina Demirtaş, 19 Şubat 2008 tarihinde dünyaya gözlerini açtığında İstanbul'un o kozmopolit ve tarih kokan sokakları aslında geleceğin en vakur yeteneklerinden birini selamlıyordu. Çocukluk yılları, yaşıtlarının aksine sadece oyun oynamakla değil, bir insanın yüzündeki ifadeden onun o anki ruh halini çözmeye çalışmakla, sokaktaki bir yabancının adımlarındaki hüznü ya da sevinci analiz etmekle geçen Mina, adeta hayatın provasını sessizce yapan bir kaşif gibi büyüdü. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdürürken akademik başarısının yanına her zaman sanatsal bir derinlik katmayı hedefledi ve lise yıllarına geldiğinde içindeki bu gözlemci ruhu bir ifade biçimine dönüştürme arzusu onu oyunculuğun disiplin dolu dünyasına doğru sürükledi. Henüz lise sıralarındayken aldığı temel oyunculuk eğitimleri, onun için sadece ezber yapmaktan ibaret olmayan, bir karakterin psikolojik katmanlarını nasıl soyup çıkaracağını öğrendiği bir olgunlaşma süreci haline geldi ve bu sağlam eğitim temeli, onun profesyonel setlere adım atarken yaşıtlarından çok daha vakur ve ne istediğini bilen bir duruş sergilemesini sağladı. Aldığı eğitimlerle kariyer yolculuğunun ilk ciddi kıvılcımını 2021 yılında milli bir hafıza niteliği taşıyan Akif dizisiyle parladığında yaşadı. Mina henüz 14 yaşındaydı ama sergilediği performansla tarihsel bir dokunun içinde ne kadar doğal var olunabileceğini tüm sektöre kanıtladı. Ancak asıl büyük sanatsal patlamasını, başrolünü üstlendiği 2022 yapımı Kabahat filmiyle gerçekleştirdi. Bu filmdeki Reyhan karakteriyle Mina, sadece bir oyuncu olarak değil, toplumsal tabuların ve mahalle baskısının ortasında sıkışmış genç bir ruhun en saf sesi olarak karşımıza çıktı. Hayat hikayesinin bu önemli dönemecinde, muhafazakar bir çevrede kendi büyüme sancılarını sessiz bir isyana dönüştüren Reyhan'ı canlandırırken sergilediği performans, sinema çevrelerinde adeta bir şok etkisi yarattı. Gömülmüşsünüz iyice. Yok dizi, yok evlilik. Başka bir şey bildiğiniz yok. İzleyiciler, Mina'nın o buğulu bakışlarında sadece bir karakteri değil, baskılar altında ezilen ama onurundan ödün vermeyen binlerce genç kızın vicdan azabını ve özgürlük arayışını gördü. Bu filmdeki başarısı, onun popüler roller yerine toplumsal yaralara parmak basan derinlikli hikayelerin oyuncusu olacağını tüm dünyaya ilan etti. Hemen ardından 2023 yılında uluslararası bir vizyon taşıyan Beraber filmiyle kariyerini dünya sinemasına göz kırpan bir noktaya taşıyan Mina, her yeni projede bir önceki deneyimini üzerine koyarak ilerleyen bir sanatçı kimliği inşa etti. Ancak tüm bu hazırlık evrelerinin ardından Mina Demirtaş'ı Türkiye'nin toplumsal vicdanına mühürleyen ve onu bir oyuncudan çok bir simge haline getiren asıl büyük kırılma noktası, Kızıl Goncalar dizisindeki Zeynep Tezel karakteri oldu. Zeynep, bir tarikatın kapalı dünyası içinde üstün matematik zekasıyla bir mucize gibi parlayan ama kaderi başkaları tarafından çizilmek istenen o dirençli kız çocuğu olarak ekrana yansıdığında, Mina'nın bakışlarındaki o derin hüzün ve zekadan gelen sarsılmaz özgüven milyonları ekran başına kilitledi. Oradan buraya yürüyebildim. Tahtaya değebildim. Bunu gerçek hayatta yapabiliyorsam o zaman bir çözümü vardır. İzleyici, Zeynep'in uğradığı haksızlıklar karşısında onunla birlikte nefesini tutarken, Mina'nın Özgün Amal ve Özcan Deniz gibi dev tecrübeler karşısında bir saniye bile geri adım atmayan, karakterini adeta bir zırh gibi kuşanan o devleşen oyunculuğu karşısında büyük bir saygı duydu. Lakin ben bu sefer Zevcan olarak değil, bu dergahın bir bendesi olarak kalacağım burada. Mina Demirtaş, kariyerinin bu zirve noktasında durup dinlenmek yerine, şimdi en yeni ve iddialı projesi olan Delikanlı dizisiyle ekranlardaki varlığını bambaşka bir boyuta taşıyor. Dizide hayat verdiği Dila karakteriyle Zeynep'in o rasyonel ve matematiksel dünyasından tamamen sıyrılıp çok daha hayatın içinden, duyguları daha yüksek ve mücadeleci bir enerjiyle izleyiciyi selamlıyor. Ya bir insanın gözleri hem nasıl o kadar hüzünlü hem nasıl o kadar neşeli bakabilir bilmiyorum.
Dila sadece hikayenin bir parçası değil, kararlılığıyla, haksızlıklara karşı duruşuyla ve olayların seyrini değiştirecek o sarsılmaz karakteriyle dizinin en kilit taşlarından biri olarak kurgulanıyor. Dila'nın hikayesi derinleştikçe onun hem masumiyetini hem de zorluklar karşısında nasıl bir çeliğe dönüştüğünü görmek için sabırsızlanan binlerce izleyici, Mina Demirtaş'ın bu roldeki performansıyla karakter oyunculuğunun sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini bir kez daha keşfediyor. Fazla labali, fazla cıvıklar. Benlik değil. Ya bir Türk erkeğinin ağırlığı karizması yok. Mina Demirtaş, yeteneğinin sınırlarını sadece oyunculukla çizmiyor. Aynı zamanda sanatsal derinliğini her fırsatta gözler önüne seren genç yıldız, konuk olarak katıldığı, O Ses Türkiye sahnesinde sergilediği Duru şarkı performansıyla sesinin tınısındaki o saflığı notalarla birleştirerek çok yönlü bir sanatçı olduğunu tüm ülkeye bir kez daha kanıtladı. Mina Demirtaş setlerin o yoğun ve ışıltılı dünyasından çıktığında ise şöhretin sahte parıltılarından kaçıp fotoğrafçılığın dinginliğine, psikoloji kitaplarının derinliğine ve doğanın o sade dürüstlüğüne sığınan Mina, her projesinde karakterlerin ruhuna birer parça bırakarak başarısını sadece alkışlarda değil, insanların kalbinde yarattığı o gerçek değişimde aramaya devam ediyor. Oyuncunun hayatını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.